Al işte atom karınca hesabı. Bugünkü hesap incelememiz atom karınca bir hesaptır arkadaşlar. Bu hesaplar ya bu tarz hesapların ne kadar etkili olduğunu ya etkili olmadığını size anlatırım. Ama anlatmadan önce bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ve beğeni atmak ücretsizdir. O yüzden herkesten bundan rica ediyorum. Bugünkü hesabın sahibi bize ulaştı Instagram'dan ve dedi ki abi benim hesabımı inceler misin? Ben atom karınca hesabını yapmaya çalışıyorum. Hala bu kelime nereden geldiğini bilemiyoruz. Yani bu biraz tuhaftır yani. Rock'ta ben böyle bir şey duymadım gelmiş ama yine de ben size söyleyeyim. Atom karınca ne anlama geliyor? Adam atom karıncanın söyledikleri şeyler budur yani. Tek kıta oynuyorum. Tek ekipman. Hadi diyelim iki kıta oldu. Hastanıma kadar askerim olacak ve bu tarz şekilde şeyler oluyor. Şimdi geçelim bakalım hesapta neler var. Venom'un kardeşimizin hesabı VIP 14 317 günde. VIP 14 ve hatta VIP 15'e gidiyor. Gayet güzel bir VIP'si var 317 günde. Buradan direkt paketlere geliyoruz. Burada 20 dolara kadar almıştır. Burada bilmiyorum hangi paketleri almıştır. Günlük paketi almıyor. Tedarik deposunda hiçbir şey almıyor. Spesyal kaynak yok ve buradan da tabii ki hiçbir paket almamış. VIP'si gayet yüksek. Birlik seviyeleri olduğu birlik gayet güzel bir şekilde yani paket çekiliyor. O yüzden gayet sağlam bir şekilde de bir VIP seviyesi vardır. Ne kadar yatırdığını pek bir bilgim yoktur aslında. Üstüne gayet güzel bir şekilde de kaynakı var. Yani hesap her ne olursa olsun farm hesap olmalıdır. 39 milyon yani T5'e aşmak üzereymiş gibilerden geliyor. Şimdi buradan teknolojiye bakalım. Buradaki hisar 21 seviye. Bence gayet güzel bir şekilde ama 25 olmadan yani buradaki VIP 15 olmadan hiç hisara girme. Çünkü sen atom karıncasında senin dediğin gibi araştırmalara bakarsak buralar hepsi 9. Alttaki şeylerimizde buradaki kıtalarımız ve teknolojilerimizde hepsi 9'da ve sadece okçuluk ve balistik burada 8 6 6 6 dostum. Şimdi ben sana bunu söyleyeyim. Atom karınca dediğin şey abi yapıyorum diyor. Gücü düşük olmalıdır. Bu bir. İkincisi bir kıta max 2 kıtaya kadar bir hastanesine kadar yani asker olmalıdır. Bu ikinci. Senin gücün gayet yüksektir. Tamam 39 milyon gayet iyidir şu an. Ama sen hangi birimi oynuyordun ondandı. Yani senin hesap neredeyse atom karınca gibi bir şey yok arkadaşım. Sadece hesabın yeni olduğu için sana böyle bir tarz ve böyle bir hava veriyor. Bu gayet bir gerçek. Şimdi burada hesaba bakarsak 39 milyon 400 milyon bir leş puanı var. 39 milyona kadar 400 milyon leş puan iyidir. Para az harcamıştır ya az harcamamıştır bilemiyorum ama yine de iyidir. Hiç fena değildir. Daha yüksek olabilirdi. Fransa medeniyetinde de duruyor arkadaşım. Daha fazla daha az hızlandırma harcaması için. Kıta ayrıntılara bakarsak 500k piyadesi var T4. 260k T4 süvarisi var. 388k okçusu var. 210k T4 mancanı var. 71k T1 mancanı ve 96k'da T2 vardır. Şimdi dostum buradaki askerlere bakarsak atom karıncanın bir mantığı bulamadım açıkçası. Çünkü burada gün gittikçe ve zaman ilerledikçe atom karınca diye bir şey yok. Kalmıyor. Bunu sana söyleyeyim. Burada gayet güzel bir şekilde askerlerim var. Ama hangi birimi oynuyorsan onun askerlerini bas. Geri kalanı yani burada 388k ve 481k piyade ve süvari böyle bir şekilde gittiğinde gayet dengeli gitmiş. Demek ki biraz hızlandırma bile harcamış olabilirsin. Ekipman D seviyede oldukça kötü gibi gösteriyor ve 3 milyon 200 bin bir ölüsü vardır. 3 milyon 200 bin gayet yüksek bir rakamdır. T1 olmuş olabilir çünkü zeki insanlar T1 öldürüyor. Tekrardan gelelim. Buradaki kaynaklar 1 milyar 800, 1 milyar 300, 1 milyar ve 637 milyon bir altını var. Gayet güzel bir kaynağı var. Bu arada hızlandırmaya bakarsak 191 gün. Yani T5 açmayacak ama zamanla açacak. Yani bu hesap savaşırken ve böyle hem savaşırken hem gücü yükseltirken hızlandırma çok fazla kalmıyor. O yüzden hızlandırma gayet normaldir. 191 gün hiç de düşük bir rakam değildir bu tarz hesaplara. Güçlendirmelere bakarsak %50'likte kapasiteleri vardır. Burada savunması da vardır. %10 savunması da buradan duruyor. Ekipmana bakarsak buradaki bir set ekipmanı vardır. Gayet güzel ve buradan da bir ekipman, iki ekipman da toplamaya vardır. Piyadedeki ekipmanları 1, 2, 3, 4, 5 tane ekipmanı var. Burada 1, 2, 3, 4 tanesi kritikli.
He, bunu tek seferde kritik attıysa gayet güzeldir ama tek seferde kritik atmadıysa gayet yanlış yapmışsın dostum. Çünkü fetih sezonda gelen yeni taslaklarla sen Zavallı Yüzüğü örnek veriyorum, Ben Büyük Şan örnek veriyorum, Öfke Borusu, bu tarz materyallere yükseltmen için gayet sağlam bir rakam materyal istiyor ve bunları elde etmesi için yani çok zaman ister. Çünkü bir taslak, yani bir takı yapmak 120 tane efsanevi bir materyal istiyor dostum. Bunu sana söyleyeyim. Burada bunları kritiklenmek yerine her zaman söylüyorum. Eğer ki ilk seferinde atmadıysa seviye yükseltmek daha mantıklıdır. Buraya geçersek 100k AP burada, 120k'da burada 220k oluyor. 270k neredeyse 300k bir AP'si var. Bunu fetih sezonda kalkan içerisinde harcayabiliyorsun. Gayet sağlam bir şekilde de verim alacaksın. Ve buradan da 326 tane de altın kafa vardır. Şimdi burada biz direkt komutanlara geçiyoruz. Komutanlardan burada bir William Wallace görüyoruz. Kafalık yok, ekipman var. Buradaki dostum ne alaka? Niye buradaki bir kafalık yok? Materyalim yokmuş. Materyalin yokmuş. Buradaki bazı şeyler varken nasıl bir kafalık yapamadın? Bunu da gerçekten merak ediyorum. Buradan da bir Lioche var. Atom Karınca'nın ilk söylemek istediği, ilk söyleyebileceği şey budur dostum. En sağlam, en sağlam kıtayı yapmaktır. Şu an senin yanında bir tane William Wallace, bir tane Lioche var. Bay nerede? Bilemiyoruz. Burada direkt buradan efsaneviye çevireceğiz. Burada bir 41 seviye Heraklius var. Heraklius'u ne için yapmışsın? Bilemiyorum. Belki validen almışsın. 41 seviyede. Bunu da anlamadım. Şimdi burada diyorsun ki ben büyük ihtimal alan etkili için yaptım. Çoklu barbar keseceğim diye yaptım. Başka bir şey yok. Buradaki kıtan sadece William Wallace Lioche. William Wallace'ın ne zaman fullenmiş? 16.08.2025 ve uzmanlık süresi de 15.09.2025. Dostum burada senin çok büyük bir yanlışın yok mu yani? Atom karınca yapıyorsun ama William Wallace yani Bayki varken Lioche ile William Wallace ne alaka? Yani burada alım tarihi de fulleme zamanıyla Bayki varmış. Burada çok büyük bir yanlış yapmışsın. Bunu William Wallace'ı ne için yaptıysan bilemiyorum ama buradaki büyük yanlışım buradan başlamış. Yani tek kıta oynayan sen diyorsun ben Atom Karınca oluyorum. Atom Karınca olacaksın. Tek kıta piyade oynayacaksın. Ya herhangi birisi burada Lioche varken, Bayki varken William Wallace kim ki? William Wallace gayet iyidir ama iki kıta piyade oynuyorsan William Wallace bir işe yarıyor. Ve o yüzden buradaki hesabın yani orada bir tık daha geride kalmıştır. Şu an sen büyük ihtimal şimdi gideceksin. Dostum bir tane piyade daha fullleyeceksin. Ya herhangi bir şey. Bu tamamen senin kararın. Ama William Wallace yani Lioche William Wallace yine de iş yapıyor. İş yapmaz diyemiyorum. Gerçekten de iş yapıyor. Ama Bayki Lioche nerede? William Wallace Lioche nerede? Sen bu iki kısmı gerçekten bulman gerekiyor. Ekipmana da amenna. Senin gayet güzel bir ekipman yapmışsın burada. Taslak var mı? Burada ekipmanlara geçiyoruz. Buradaki taslak kafalık vardı ve kafalıyı da büyük ihtimal efsaneviye çevirecek buradan şimdi. Çünkü 35 18 vardır ve buradan da kafalığı yapacak. Gayet güzel. Ama buradaki bir yani şey atmasa da dostum kritik atmasa da onu kritiklenmeye gidersen çok büyük bir yanlışın olacak. Onu sana söyleyeyim. Çünkü fetih sezona gireceksin ve fetih sezondaki takılar bu ekipmanların hepsi bir köşeye, takılar bir köşeye. Yani o kadarı sana söyleyebilirim dostum. Burada benim sana tavsiyem atom karınca şeyleri falan bırak. Çünkü bunun gerçek kanalımda yani Baba Karo kanalında kesinlikle atom karıncanın hem avantajları hem dezavantajları diye bir videom vardır. Onu izle. Ondan sonrası bir karar ver. Hesabın daha yenidir. İçine etme diye söylüyorum bunları. Ve gayet başarılı bir hesabın var. VIP'den güzel, ekipmanda güzel neydi? VIP ekipman, leş puan, asker, teknoloji her şeyin gayet güzel. Bir tek yaptığın yanlış William Wallace'ı bu devirde ve şu an fullemende. William Wallace'ı sahip olan insanlar sadece kullanacak.
Sahip olmayan insanlar Bay Kilioç'a varken William Wallace Lioç'u kullanamaz dostum. Bu büyük bir yanlışın olmuştur. Bilmiyorum yani atom karıncayı sen de en güçlü kıtayı yapacaksın. Çünkü bu yıllar gitmez. Bu sonraki piyade gelince büyük ihtimalle William Wallace tamamen devre dışı bile olabilir yani. Onu da sana söyleyebilirim. İki kıtada 2 KVK daha hadi diyelim 3 KVK daha oynatabilirsin bu komutanı büyük ihtimal max söylüyorum. Hesabın genel olarak gayet güzel. Yol izlenmesi eğer ki hiç para yatıramıyorsun yani T4 zaten kendisi fetih sezonda. Büyük ihtimalle fetih sezona da girmişsiniz. Evet fetih sezondasın. Sen 30 günlük mücevher tedariği bile alamazsın. Fetih sezonda atom karınca hesapların artık başları ne kadar belada olduğunu tamamen görecekler. Ee, Özellikle T4 kendisi bir T5'e karşı bir dezavantajdır. Her ne kadar da ekipmanın sağlamsa her neyse senin kıtaların zaten şimdi böyle bir şey söyleyeyim. Atom karınca değil hesabın. İlk başında bunu söyleyeyim. 600k 900k 1 milyon 1 milyon 200 1 milyon 300 bir askerim vardır burada şimdi. Burada KVK'da yani ben seni görürsem 5 kıtayla dağılarım. Paramparça ederim bu tarz hesapları. KP'ya 10k 20k 50k ölü pek de umurumuzda değildir yani. Bunları size söyleyeyim. Bence sadece yeni oyuncular ya çok Atom Karınca kimin şeyi olacak? Ya birisi gelecek teknolojiyi full yapacak. Tek kıta yani zevkimi alayım herkese dalga geçeyim diye böyle bir şey yapabiliyor ama onun da yani 385 dolar bir yerden 125 dolar da bir yerde 500 dolar her aya kadar harcayacağım ve sadece rally alacağım ya beni suarlasınlar diye oynayacağım. Bazen kıtan dışarıda olabilir, bazen kıtan dışarıda olmayabilir. Üzerine hiçbir zaman hiçbir kaynak olmayacak, sürekli çantam boş olacak. Bu ne kadar mantıklı olduğunu sıfır. Yani bunun mantığı başka bir şey yoktu. Tek mantığı az pasaport logoyu çekmektir ki bu olmuyor. Bence yol yakınken bu işten dur ve kesinlikle o videoyu da izle. Çünkü yanlış yoldasın. Birçok oyuncu da bu yanlış yolu geliyor. Ondan sonrası çok pişman olacaksınız. Ben kendi adıma bu hesaba 8,5 puan veriyorum. Birincisi komutanlar için yani yanlış komutanı fulllemiş bu devirde. İkincisi de yani bu tarz hesabı ya ben bu tarz şey yapacağım ama bu tarz şeylerin yapması da ilk başında kuralları var. O belirli kurallar, avantajlar ve dezavantajları bilmediğin süreçte böyle bir şey yapıyorsun. O yüzden 8,5 veriyorum ben bu hesaptan kapatıyorum. Yorumlarınız da önemlidir. Siz arkadaşlar bu şeyle ne düşünüyorsunuz? Atom karınca gerçekten işe yarıyor mu, işe yaramıyor mu? Yorumlarda kesinlikle yazarsınız. Sevinirim. Hesabın sahibi de kendisi de bilir. Ben kendi düşüncelerimi söyledim. Atom karınca asla yapmamalıysanız sizin düşüncenizde neyse onu söyleyin. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.